Merhabalar herkese, hepiniz hoş geldiniz. Bu teknoloji günlerinin bugünkü konuğu Ses Servisleri Müdürümüz Ömer Ergür. Hoş geldiniz Ömer Bey. Merhaba, hoş buldum. Öncelikle nasılsınız diyerek başlamak istiyorum. Ee, Umarım çok bu teşekkür, pandemi günlerinde iyisinizdir. çok teşekkür ederim. Evet, artık pandemiyi unuttuğumuz diyeyim bugünlerde daha iyi hissediyoruz. Ben size çok teşekkür ederim. Yani bu fırsatı verdiniz. Ayrıca hani gerçekten şu an sizin taraftaki yoğunluğu da biliyorum. Bu kadar yoğun bir tempo içerisinde bu tip böyle faydalı faaliyetlere imza atmanız da gerçekten çok güzel. O yüzden ben de bu konuyla ilgili size ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ve takipçinizim. Hemen hemen bütün röportajları da dinlemeye gayret ediyorum. İlginiz için biz çok teşekkür ederiz. Ayrıca burada olduğunuz için de bize de yani sizin bu yoğun döneminizde bize vakit ayırdığınız için gerçekten çok teşekkür ederiz. Benim ve bizim arkadaşlarımız olarak size merak ettiğimiz birkaç sorumuz var. Ben o soruları size soruyor olacağım ama öncelikle kendinizden bize birazcık bahsedebilir misiniz? Sonra da ben Tabii, soruları size yönlendiriyor olacağım. tabii. Ömer Ergür ben. Ses Servisleri ekibinin yöneticisiyim. Ama yöneticiden ziyade işte kendini ve işini yönetme yetkinliğine sahip e, bir ekibe yol gösteriyorum diyebilirim. Yaklaşık 14 yıldır Türk Telekom'da IT ve network tarafında işte planlama, ürün yönetimi, operasyon, süreç yönetimi gibi birçok farklı görevde rol aldım. Son 6 yıldır da işte şu an mevcut pozisyonumu devam ettirmekteyim. Teşekkür ederim. Ben de hemen sorularıma bakıyorum. Bazı sorular çok ayrıntılı. Onları ben unutmamak için not almıştım. İkinci sorumuz şöyle. Ses servisleri ekibi olarak neler yapıyorsunuz? Şimdi ses servisleri ekibi olarak işte sabit, geniş bant ve mobil domainde yer alan VoIP tabanlı ses servislerinin hem teknik ürün yönetimini yapıyoruz hem de bazı servislerin uygulama altyapımı planlamasından sorumluyuz. Ama uygulama altyapı planlama olarak böyle küçük bir parantez açmak istiyorum. Biz burada servis bileşenlerine ait işte yazılım ve donanımların end of support takibi, yani end of support'tan kastettiğim raf ömrünün takibi, değişimi, yazılım güncellemeleri ve ek bileşenlerin devreye alımı gibi aktivitelerden sorumluyuz. Hani örnek verecek olursak şimdi mobil domainde HD görüşme imkanı sağlayan Volte servisi, aynı zamanda kablosuz ağlardan e, Türk Telekom ses şebekesine erişim sağlayarak çağrı kurmaya imkan sağlayan Wi-Fi arama servisinin teknik ürün yönetimini yapıyoruz. Bunun yanı sıra hani sabit domainden bir örnek vereyim. Özellikle kurumsal müşterilere bulut üzerinden santral hizmeti verdiğimiz Türk Telekom sanal santral ürününde teknik ürün yönetiminin yanı sıra aynı zamanda uygulamanın altyapı planlamasından sorumluyuz. Teşekkür ederim. Peki teknik ürün yönetimi olarak hangi sorumluluklarınız var? Sorumluluk anlamında da sizin direktörlüğünüz olan inovasyon, ürün ve servis geliştirme direktörlüğündeki diğer ekiplerden sizin rolünüzün farkı tam olarak nedir? Şimdi burada ürün ve servis direktörlüğünde hani teknik ürün yönetimi yapan birçok ekip var. Yani aslında benzer rol ve sorumluluğa sahibiz ama bunun yanı sıra geliştirme yapan Agile ekiplerin yönetimini yapan ekipler, aynı zamanda araştırma geliştirme faaliyetini yöneten ekipler de yer alıyor. Bahsettiğim gibi genelde teknik ürün yönetimi yapılmakla birlikte farklı rol ve sorumluluğa sahip ekipler de var. Şimdi aslında teknik ürün yönetimi çok geniş bir kavram ama hani siz servisleri ekibi olarak ne yapıyorsunuz derseniz biz teknik ürün yönetimi adı altında üç ana başlıkta çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şimdi birinci başlığımız yenilikçi ürün fikirlerinin ortaya atılması ve hayata alınması, devreye alınması. İşte bunda satış ve iş birimlerinden gelen fikirler veya teknoloji ekipleri olarak bizim belirlediğimiz sistemsel ihtiyaçlar veya teknoloji trendlerine göre ortaya çıkan ihtiyaçlar olarak değerlendirebilirsiniz yenilikçi fikirleri. İkinci başlık da mevcut ürünlerin hayata devam etmesi için gerekli faaliyetler ve son başlıkta işte ürün yaşam döngüsünü sonlandırmış ürünlere ait faaliyetler ve aktiviteler gibi düşünebilirsiniz. Aslında baktığınızda e, biz PLM metodolojisini baz alarak e, teknik ürün yönetimini yapmaya çalışıyoruz. PLM nedir? Çok
detaya girmeden işte Product Life Cycle Management dediğimiz ürün yaşam döngüsü, çok detaya girmeden böyle kısaca size böyle tanımlamak istersek, işte bu yani bir ürünün baktığınız zaman ilk hedefleme aşamasından geliştirmeye, e, hizmeti sunmaya ve sonlandırmaya kadar ki tüm süreçleri yönetmeye ilişkin stratejik bir metodoloji olarak düşünebilirsiniz ve biz de bu metodolojiyi baz alarak faaliyetlerimizi yürütmeye çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Bu sorum birazcık ayrıntılı olacak. Sizin tarafınızda yani sizin müdürlüğünüzde yenilikçi fikirler nasıl ortaya çıkıyor ya da devreye alınıyor? Ürünlerin yaşam döngüsünde pardon, ürünlerin yaşam döngüsünde hayata devam etmesi için ne tip aksiyonlar alınıyor ya da bu ürünün hayatının sonlandırılmasının nedeni hani bunun kararını nasıl veriyorsunuz ve bu süreç nasıl ilerliyor? Anladım. Şimdi şöyle, işte öncelikli olarak hani ortaya çıkan yenilikçi fikirler için fizibilite çalışmaları yapıyoruz. Biz bu fizibilite çalışmaları kapsamında bu fikirlerin, bu ürünlerin devreye alınması için gerekli çözüm seçeneklerine dair bazı çalışmalarımız oluyor. Nedir bu çalışmalar? İşte altyapı entegrasyonu için gereksinimleri belirliyoruz. İşte overall topolojiyi belirliyoruz. Ondan sonra işte pros cons analizleri yapıyoruz ve bütün bunlar için gerekli olan bütçesel maliyetleri ortaya koyuyoruz. Şimdi bu belirttiğim verilerle bir fizibilite raporu oluşturuyoruz ve ticari birimlerimizde yani pazarlama ekiplerimizle beraber bu fizibilite raporunu inceleyip bu ürünün devreye alım kararını veriyoruz. Zaten devreye alım kararı verilen ürünler için de hani biliyorsunuz Türk Telekom'da bir proje yönetim süreci var. Master plan olarak adlandırılan. Master planı önceliklendiriyoruz, projelendiriyoruz ve bu ürünleri hayatımıza geçiriyoruz. Bu devreye alım faaliyetler kapsamında yaptığımız işler genel anlamda bu. Peki mevcut ürünlerin devam etmesi için neler yapıyoruz? Aslında baktığınız zaman mevcut ürünlerimizin biz hani durumunu belirleyebilmek adına işte günlük, haftalık, aylık olarak bazı raporlar oluşturuyoruz. Bu raporlarda neler var derseniz, işte kullanıcı sayıları, yaşanan hatalar, kalite verileri e, gibi bu ürünün müşteri deneyimine yönelik bilgiler içeren raporlar oluşturuyoruz. Ve bu raporları belli periyotlarda kontrol edip serviste üründeki iyileştirme faaliyetlerini belirliyoruz ve bunları da hayata geçiriyoruz. Tabii bu raporlar dışında iç müşteriden ve dış müşteriden gelen talepler de var. Bunları da değerlendirip feasible olanları devreye alıyoruz. Bir de aslında en başında bahsettiğim gibi bu altyapı planlama aktivitelerimiz var. İşte bu planlama aktivitelerinde neler yapıyoruz? İşte bu raf ömrünün sonlandırmış yazılım donanımlarının değişimini planlıyoruz. Baktığınız zaman biz genelde bu altyapı planlama için 3 veya 5 yıllık teknoloji ürün yol haritaları çiziyoruz ve buna göre aktiviteleri işletiyoruz. Son olarak da hani yenilikçi faaliyet, mevcut ürün ve son olarak da sonlandırma faaliyetleri geliyor. Şimdi sonlandırma faaliyetlerinin aslında başlı başına ayrı bir matematiği var. Ama hani biz genel anlamda ne yapıyoruz diye sorarsanız biz genel anlamda bu servisin işte kullanıcı sayısına, altyapı maliyetlerine, işte bu CAPEX, OPEX maliyetlerine, ondan sonra e, gelirlerine veya şirketin sağladığı prestije, katma değere, yani genel anlamda Türk Telekom'a katma değer sağlayan bu bahsettiğim kriterlere göre değerlendiriyoruz. Ve bu değerlendirme süreci sonunda ürünün hayatına devam etmesi veya sonlandırması yönünde karar alıyoruz. Anladım. Çok teşekkür ederim. Sonuncu sorumuz da pandemiyle ilgili. Pandemi biliyorsunuz hayatımızın her noktasına bir damga vurdu. Sorumuz şu şekilde. Pandemiyle hayatımızda ses servisleri alanında ne gibi değişiklikler oldu? Bu anlamda yeni nesil veri merkezlerinde nasıl değişiklikler olması gerekiyor? Evet, şimdi pandemiyle birlikte artık hepimizin bildiği gibi hani bu hibrit model vesaire hepimiz hayatı çok değişti. Ee, yani işte en kritik olan nedir? İşte pandemiyle birlikte hayatımıza uzaktan çalışma mantığı geldi. Şimdi bu uzaktan çalışma mantığıyla birlikte özellikle bizim ses domaininde kurumlara verdiğimiz e, tümleşik iletişim çözümleri, UC dediğimiz Unified Communication, tümleşik iletişim çözümlerine talep çok arttı. Ve bununla birlikte mobilite gereksinimleri de çok arttı. Yani artık kurumlar
şirkete gelerek gerçekleştirdikleri tüm aktiviteleri aslında uzaktan da gerçekleştirebilmek istiyorlar. Şu an yaptığımız toplantı gibi. Bunun için şirkete gelmeden yaptığımız gibi birçok şeyi, bunu bir ileri seviyesi ne olacak merak ediyorum. Artık çünkü küçücük bir alanda, yani bütün hayatımız odadan ibaret oldu. Yani Evet. bütün aktiviteleri odanın içerisinde gerçekleştiriyoruz. Bu o yüzden iyi bir şey mi, kötü bir şey mi bilmiyorum. Onu ilerleyen dönemde hep beraber göreceğiz. İşte bu anlamda da ne oldu, ne girdi hayatımıza? Mesela şu an konuştuğumuz Zoom gibi. Yani bu yeni çözümler girdi hayatımıza ve bunlara artık çok alışmaya başladık. Hatta onsuz yaşamamaya başladık diyebilirim. Nedir bunlar? Mesela çok son dönemki popüler uygulamalar, şu an kullandığımız Zoom gibi, Webex gibi, MS Teams gibi birçok uygulama artık kullanılmaya başladı. Hayatımızın bir parçası olmaya başladı. Ama tabii şimdi bu da beraberinde ne getirdi? Ama bununla birlikte tabii ki hani insan olarak hep bir daha ötesini istiyoruz ya. Artık son kullanıcılar işte bu workspace mantığında tüm ihtiyaçlarını tek bir uygulama üzerinden gerçekleştirmek istiyor. Şimdi bu ne demek tam olarak? Yani tek bir uygulamada her ihtiyacı nasıl karşılayacak? Workspace mantığı nedir derseniz. Şimdi baktığımız zaman yani sadece görüntülü görüşmek, toplantı yapmak yeterli değil insanlar için. Aynı zamanda bu tip uygulamalardan dosya paylaşımı, işte görev atama, anket yapma, birçok aktiviteyi bu uygulamalardan yapmak istiyor. Yarın öbür gün su gelsin, yemek yapsın, bunlar da gelirse hayatımda hiç şaşırmayacağım yani. Çünkü inanılmaz bir beklenti artışı var bu uygulamalara dair. Peki biz ne yapıyoruz Türk Telekom anlamında? Biz Türk Telekom anlamında bu tip servisleri sağlayan iki tane ürünümüz var. Birisi Türk Telekom Sanal Santral Eko, diğeri de Türk Sanal Santral Select adı altında. Biri yerli, biri yabancı olacak şekilde iki altyapı ve bu ihtiyaçları karşılayabilmek adına geliştirme çalışmaları yapıyoruz. Bu ürünlerimizi daha ileriye taşımaya çalışıyoruz. Şimdi bütün bu anlattıklarım ışığında yeni nesil veri merkezleri gerçekten bizim için çok kritik bir hale geldi. Neden? Çünkü şimdi baktığımız zaman biz Türk Telekom olarak ürünlerimizi regülatif ve güvenlik gereksinimleri sebebiyle Türk Telekom veri merkezlerinde oluşturduğumuz bulut ortamlarından sağlıyoruz. Ama bu saydığımız bu popüler uygulamalar public cloud ortamlarından servisleri sağlıyorlar. Şimdi hem Türk Telekom hem de Türk Telekom ekosistemindeki yerli çözüm ortakları olarak bizim bu firmalarla rekabet edebilmemiz açısından yeni nesil veri merkezlerinde PaaS gibi, SaaS gibi yeni nesil bulut teknolojilerin uygulanması gerekiyor. Ben şunu eminim ki bu mutlu edici bir haber ki yani hep birlikte veri merkezinde bu tip çalışmaların olduğunu görüyoruz ve ilerlediğini de görüyoruz. Bu çalışmalar, bu teknolojiler yaygınlaştıkça hem Türk Telekom olarak hem de çözüm ortaklarımız, yerli çözüm ortaklarımız olarak bu firmalarla rekabet edebilecek düzeye geleceğiz. Çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız ve cevaplarınız için. Arkadaşlar bugünkü oturumumuzun konuğu Ömer Ergür'dü. Eğer sizlerin de merak ettiği sorularınız olursa bizlere LinkedIn Bulut Bilişimciler hesabımız üzerinden ulaşıp orada bize sorularınızı sorabilirsiniz. Ömer Bey de eminim bu soruları içten bir şekilde cevaplayacaktır. Bir sonraki oturumda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.